Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Krem renginde. Şişlerim 3 numara. Modelimiz şöyle. Urgu desenli çok güzel, çok şık bir model oldu hanımlar. Patiğimiz bu şekilde. Patiğimizin kenar bölümleri. Şöyle tabanımız bu şekilde. Topuğumuz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize her zaman olduğu gibi burun kısmından başlıyoruz hanımlar. 12 ilmek olarak. 12 ilmek atıyoruz. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve bir ilmek daha attım 12. Geri dönüyorum. Bu ilk sırada hanımlar kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk sırada ilmekler ters örülüyor. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5'e de geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başlangıç yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Şöyle ilk ilmeğimi üçüncü şişime, bakın hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartmak için de tığımı kullanacağım. Bakın sırasıyla başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. İlmek çıkartıp şişime takıyorum. Bu şekilde şu üçüncü ilmeğim, 4, 5 ve bir ilmek daha çıkarttım, 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da dördüncü şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim, 4, 5, bir ilmek de şu kenardan çıkarttım, 6. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişime aldım. İlmeklerimi bir sıra öreceğim hanımlar. Düz öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi ikinci şişime geçtim. Boş olan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik burnu, 5 şiş patik böyle dolana dolana örülüyor. İkinci şişimi de ördüm. Üçüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de örüyorum. Böylece hanımlar bir sıra ilmeklerimizi örmüş olduk. 4 şişimizi de tamamladık. Şimdi tekrar ilk şişime geldim. Artırmalara başlayacağız. Artırmaları şöyle sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmayacağız. İlk şişimdeyim. Kenarım hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Ve sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim. Ve buradan aldığım ilmeği ördüm. Yani artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmek örüyorum. Ve ikinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek bunu da düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Evet hanımlar, dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığımda düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık.
Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. Üçüncü şişime geldim. Bu 3 ve 4. şişteki ilmekleri de düz öreceğiz. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini birinci ve üçüncü şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. İkinci ve dördüncü şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmeklerimizi düz ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim, artırma zamanı. Kenarımız başta. 2 ilmek ördüm. İkinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradaki ilmeği de örüyorum. Yani artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de yine öreceğim. Birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafta burada. Son 2 kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 2'yi de örüyorum. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum. İkinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 5 ilmek düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişteki ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patik burnunu tamamlayacağız. Ben bu modelimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelimize başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım hanımlar. Ardından birlikte modelimize geçelim. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağız. Modelimizin ilk taban kurulumunu çok dikkatli izleyelim hanımlar. Bütün bir model bu tabana göre ilerleyecek çünkü. Bu sırada çok yavaş tek tek anlatacağım. Öncelikle bir ilmek ters öreceğim. Bir ilmek ters ördüm bu kenara. Bunu kenara ilmeği olarak düşüneceğiz hanımlar. Şimdi modelimiz, bu burgu desenimiz üçerli üçerli ilmek üzerine yapılacak. 6 ilmek üzerine yapılıyor. Model aralarına da birer ilmek ters örüyoruz. Şimdi kenar ilmeğini bir ilmek ters ördük. Şimdi devamında bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimi ördüm. Şimdi bu ilk üçlü burgu grubumuz oluyor. Bir ters, bir düz, bir ters. Tekrardan bir ters, bir düz, bir ters. Bu da üçerli üçerli burgumuzun ilmekleri oluyor. Bakın 3 ilmek, şu gibi ilk kenar ilmeğini saymıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde ilk burgunun desenini oluşturduk. Toplamda 4 tane burgumuz var. Şimdi araya burgu arasına bir ilmek ters örüyorum. Şimdi ikinci burgum için desenimi oluşturacağım. Aynı şekilde bir ters, bir düz, bir ters, tekrardan bir ters, bir düz, bir ters ördüm. Bu da ikinci burgumun deseni oldu. İkinci şişime geçiyorum. Yine araya bir ilmek ters öreceğim. Burgu arası için bu ilmeğimiz ters olarak ördüm. Şimdi üçüncü burgumun tabanını oluşturuyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, tekrardan bir ters, bir düz, bir ters. Bu da üçüncü burgumun tabanı oluyor. Burgumun arasına yine bir ilmek ters ördüm. Tekrardan sonuncu burgu desenim için hanımlar başlıyorum örmeye. Bir ters, bir düz, bir ters, tekrardan bir ters, bir düz, bir ters ördüm.
4 tane burgumuzun alt zeminini hazırladık. Bu ilk sıramızdı. Şimdi tabana geçtik. Tabanımızda herhangi bir model kurulumu yok. İlmeklerimizi düz olarak örüyoruz hanımlar. Tabanda model yok. Tabandaki ilmeklerimi düz ördüm. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de tekrar düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra tekrar ilk şişimdeyim. Şimdi ikinci sıradayız hanımlar. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Tersleri ters, düzleri düz. Bakın kenardaki 2 ters var. Ters ördüm. Bir ilmek düzü düz örüyorum. Tekrar 2 tersim var. Ters ördüm. Bir ilmek düzümü düz ördüm. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu ikinci sıramız oluyor. Bakın burada 3 ters vardı arada. Ters ördüm. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz hanımlar. İlk model kurulumu bu nedenle önemli. Aynı işlemi devam ettiriyoruz. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. İkinci şişimdeyim. Burada da yine ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerim düz. Bu şekilde. 2 sıra aynı işlemi tekrar etmiş olduk. Model bitene kadar bu aynı işlem tekrar edecek. Ve sonuncu ilmeğim ters. 2 sıra aynı işlemi tekrar ettik. Şimdi tabanıma geldim. Tabanımdaki ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum hanımlar. Artık videonun devamında bu taban bölümü göstermeyeceğim. Modelli tarafları göstereceğim. Bu bölümleri keseceğim. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi rahatça yapabilirsiniz. Çünkü bu tabanda gösterilecek bir model, detay, ayrıntı hiçbir şey yok hanımlar. Bu 14'er ilmek düz olarak örülüyor sadece. Evet. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. 3. sırayı yapacağız. Bu 3. sırada da yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ters ilmekleri ters örüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz. 2 tersimi ördüm. Bakın bir düzümü düz örüyorum. Hemen önde 2 ters ilmeğim var. Zaten model biraz ilerledi. Bakın ters ilmeklerle düz ilmeklerin yeri iyice belli oldu. Şöyle burada 3 tersim var arada. 3 ters ördüm. Yine bir ilmek düzümü düz örüyorum. Gördüğüm gibi örüyorum kısaca. Bu şekilde. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de gördüğüm gibi örüyorum. Terslerimi ters, düz ilmeklerimi de düz olarak. Bakın 2 tersim var burada. Ters ördüm. Bir düzüm var. Tekrar burada 3 ilmek tersimiz var hemen yan yana. Bu şekilde. Yeniden bir düz, 2 ters, bir düz ve kenar ilmeğim ters. 3 kez aynı işlemi tekrarladık. Şimdi tabanımızı düz örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Ön yüzdeyiz. Yine aynı işlemi tekrar edeceğiz. Bu 4. sıramız oluyor. Ters ilmeklerimizi ters örüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz. 4 kez ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 4 sıra. Ön yüze geçtiğimizde burgularımıza başlayacağız hanımlar. İlk şişimi ördüm. Bakın gördüğüm gibi ördüm ilmeklerimi. İkinci şişime geçtim. Yine burada da gördüğüm gibi örüyorum. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi de ters. Ve sonuncu ilmeğimi ters ördüm. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüze geldim. 4 sıra boyunca ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örmüştük. Düzleri düz, tersleri ters. Şimdi burgumuzu yapacağız. Öncelikle kenardaki bir ilmek tersimi ters öreceğim. Bu kenar ilmeğimizdi. Bu böyle örüldü. Şimdi bakın bir ters, bir düz, bir ters, bir ters, bir düz, bir ters 6 tane ilmek var. Bu bir ters, bir düz, bir ters. İlk 3 ilmek değil de ikinci üçlü ilmeği şöyle şişime taktım. Bakın şöyle sağ şişime önden taktım. Böyle.
Bu diğer ilk üçlü ilmeği şişimden bırakıyorum. Tekrar arka taraftan şöyle üçlü ilmeği şişime aldım. İkinci üçlü ilmek önden gelecek şekilde, ilk üçlü ilmek de arkadan gelecek şekilde şöyle yer değiştirdim. Yani burgu işlemini gerçekleştirdim. Sonra bu ilmekleri sırayla sol şişimi de topluyorum. Şimdi ilmekleri sırayla yine gördüğümüz gibi öreceğiz. Yine bir ters, bir düz, bir ters, tekrardan bir ters, bir düz, bir ters. Bu altılı ilmeğimizi gördüğümüz gibi ördük hanımlar. İlk burgumuzu gerçekleştirdik. Burgu aralarında bir ilmek tersimiz vardı. Ters ördüm. İkinci burgumu yapacağım. Yine ikinci üçlü ilmek ile ilk üçlü ilmeği yer değiştiriyorum. Bakın bir ters, bir düz, bir ters ilmek. Bunu şöyle sağ şişime önden taktım. İlk üçlü ilmeği şöyle arkadan bırakıyorum. Şöyle bakın şöyle bıraktım ilmekleri. Sonra bu üçlü ilmeği yeniden sol şişime takıyorum. İlk üçlü ilmeği. İlmekleri şöyle yer değiştirdim. Sonra ilmeklerin hepsini sol şişime alıyorum. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim yine. Bir ters, bir düz, bir ters. Hemen sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar ikinci üçlü ilmeğimi öreceğim. Bir ters, bir düz, bir ters. İkinci burgumuzu da tamamladık hanımlar. Bu şekilde ördükçe modelimiz kendini gösterecek. Şimdi bir diğer şişime geldim. Burgumuzu yaptık. Burgu arasında bir ilmek tersim var. Bunu ters örüyorum. Tekrar burgumu yapacağım. Bir ters, bir düz, bir ters. Tekrardan bir ters, bir düz, bir ters ilmeğim var. Üçerli üçerli. Şu ikinci üçlü ilmeğimi şöyle sağ şişime taktım. İlmekleri sol şişimden bırakıp bu ilk üçlü ilmeği tekrar şişime şöyle alıyorum. Bu üçerli ilmekleri şöyle yer değiştirdim. Burgumu yaptım. İlmekleri sol şişime aldım. Şimdi gördüğüm gibi örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Tekrardan ikinci üçlü ilmeği öreceğim. Bir ters, bir düz, bir ters. Üçüncü burgumuzu da yaptık. Arada bir ilmek tersimiz var. Şimdi son 6 ilmek ile burgumuzu yapıyoruz. Yine ikinci üçlü ilmeğimi şöyle sağ şişime aldım. Bu ilk üçlü ilmeği de sonra ilmeklerin hepsini şöyle sol şişimden bıraktım. Bu ilk üçlü ilmeğimi tekrar şöyle soldaki şişime takıyorum. Şöyle ilmekleri tekrar yer değiştirdim. Burgumu yaptım. Yine ilmeklerin hepsini şöyle sol şişime önce toplayacağım. Sonra gördüğüm gibi öreceğim. Bir ters, bir düz, bir ters. Hemen şuradaki ilmeğimi de alıyorum. Üçüncü ilmeğim. Bunu da ters örüyorum. Şöyle şiş olduğu için sizlere gösterebilmek adına şöyle ayırmaya çalıştım. Bakın bir ters, bir düz. Şu bir ters. Tekrardan ikinci grup ilmeğimi örüyorum. Şöyle şimdi yeniden şişime taktım. Bir ters, bir düz, bir ters. Dördüncü ve sonuncu burgumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımızı ördüm. Yeniden ön yüzdeyim hanımlar. İlk burgumuzu yaptık. İlk burgumuzu yaptık. Tekrar ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. İlk burgumuza başlarken 4 sıra ilmekleri gördüğümüz gibi örüp sonra burgu yapmıştık. Artık devamında burgu aralarında ilmeklerimizi 7 sıra gördüğümüz gibi öreceğiz. Ardından burgu yapacağız. Şimdi bu ilk sıramız oluyor hanımlar. Burgudan sonraki ilk sıramız. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Kenarda ilk 2 ilmeğim ters, bir ilmek düz. Bakın 2 ters, bir ilmek düz. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz hanımlar. Bu şekilde. Ve hemen yandaki ilmeğimi de ters ördüm. Bakın kenar ilmeği tersti. İlmekleri sırasıyla bir ters, bir düz, bir ters, bir ters, bir düz, bir ters ördük. Burgu aralarında bir ilmek tersimiz var. Tekrardan ikinci burgunun ilmekleri. Bir ters, bir düz, bir ters, bir ters, bir düz, bir ters. İkinci burgunun ilmeklerinde ördük. Tekrar ikinci şişime geçtim. Burgu arasında bir ilmek tersimi ters ördüm. İkinci burgumun ilmekleri.
bir ters, bir düz, bir ters, tekrar bir ters, bir düz, bir ters. Burgu arasında bir ilmek tersim var. Sonuncu burgumun ilmekleri bir ters, bir düz, bir ters, tekrardan bir ters, bir düz, bir ters. Burgumuzdan sonraki ilk sıramızı ördük. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Evet, şimdi yeniden ön yüzdeyiz. Burgudan sonraki ikinci sıramız ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenardaki ilk iki ilmeğim ters. Bakın ilmeklerin yeri belli. Bir düz, bir ters. Tekrar bir tersim var. Bir düz. Arada 3 tersimiz var. Tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Burgudan sonraki yine ikinci sıramız. Bu şekilde. İkinci şişimden devam ediyorum. Burada da yine aynı işlemi yapıyorum. Hemen ilk iki ilmeğimi ters ördüm. Bir düzüm var. Hemen arada iki tersim var. Tekrar bir düz. Arada 3 tersim var. Yine bir ilmek düzüm var. 2 ters. Burada bir ilmek düzüm var ve son ilmeğim ters. İkinci sırayı da tamamladık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımızı ördüm geldim. Şimdi üçüncü sıradayız hanımlar. Burgudan sonraki üçüncü sıra. Yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bir kenardaki bir ilmeğimi ters ördüm. Şimdi burgumun ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir ters, bir düz, bir ters. Burgu arasında bir tersimizi ördük. Tekrardan ikinci burgunun ilmekleri bir ters, bir düz, bir ters. Tekrardan bir ters, bir düz, bir ters. İkinci şişime geldim. Burgu arası için bir ilmek tersimi örüyorum. Üçüncü burgumun ilmeklerini yapacağım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir ters, bir düz, bir ters. Ve yine burgu arasına bir ilmek ters ördüm. Sonuncu burgumun ilmeklerindeyim. Bir ters, bir düz, bir ters, bir ters, bir düz, bir ters. Burgudan sonraki üçüncü sıramızı da tamamladık hanımlar. Şeklimiz yavaş yavaş kendini ördükçe bu şekilde gösteriyor. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımızı ördüm. Yeniden ön yüzde burgudan sonraki dördüncü sıradayız. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi de düz öreceğiz. Dördüncü sıra. Her 7 sırada bir burgu işlemini tekrar edeceğiz. Şu an burgudan sonraki dördüncü sıradayız. İkinci şişime geçtim. Burada da yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Düz ilmeklerim düz, ters ilmeklerim de ters. Evet, sıramızı tamamladık. Tabanımızı örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Tekrar ön yüzde burgudan sonraki 5. sıramız. Tekrar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz 5. sıramızda. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri de düz. 7 sıra boyunca gördüğümüz gibi örüyoruz. Şu an 5. sıradayız. Hani kafanız karışmasın diye 7 sıra siz örün gelin demek istemedim. Bu şekilde birlikte yapmak istedim. Sizler de emin olun diye. İkinci şişimdeyim. Yine burada da ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Beşinci sırayı tamamladım. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Burgudan sonraki 6. sıramız. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz 6. sıramızda. Düzleri düz, tersleri de ters olarak.
Bu şekilde. Yine ikinci şişimde de ilmekleri gördüğüm gibi örmeye devam edeceğim. Burgudan sonraki 6. sıramızdı bu. 7 sıra tamamlanınca ikinci burgularımızı yapacağız. Sonuncu ilmeğim de ters. Tabanımızı örelim gelelim hanımlar. Evet, yeniden ön yüzdeyiz ve burgumuzdan sonraki 7. ve sonuncu sıramız. Bu sıramızda da yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Terslerimi ters, düzlerimi düz. Bu 7. sırada ilmekleri biraz gevşek alıyorum. Burgu işlemini daha kolay yapabileyim diye, ilmekleri daha rahat yer değiştirebileyim diye bir tık gevşek örüyorum bu 7. sıramızı. Bakın, ilmeklerim şöyle bir tık daha gevşek görünüyor. İlk şişimizi ördüm gördüğüm gibi. İkinci şişime geldim. Yine ikinci şişimdeki ilmeklerimi de gördüğüm gibi örüyorum. Ve gevşek örüyorum hanımlar. Bir tık gevşek, çok da değil. İlmekleri yer değiştirince kolay alabileyim diye. İlk modelin 4. yani sonuncu sırasını yaparken gevşek örmemiştim. Biraz zorlanmıştım. Evet. Tamamladık. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. 7 sırayı tamamlamıştık. Şimdi tekrar burguları yapacağız. İlk burguları nasıl yaptıysak ikinci de aynı şekilde yapılacak. Öncelikle ilk kenardaki bir ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi bir ters, bir düz, bir ters, bir ters, bir düz, bir ters altılı ilmeğim var. Bu ikinci bir ters, bir düz, bir ters ilmeğimi şöyle sağ şişimi taktım. Sonra ilmekleri sol şişimden bırakıyorum. Bu ilk 3 ilmeği sol şişime tekrar aldım. Bakın, bu üçerli ilmekleri yer değiştirdim şöyle. İkinci üçlü ilmek önden gelecek şekilde, ilk üçlü ilmek de arkadan gelecek şekilde. Sonra hepsini sırayla sol şişime alıyorum. Tekrardan ilmeklerimi bir ters, bir düz, bir ters, ikinci üçlü ilmeğimi de aynı şekilde öreceğim. Bir ters, bir düz, bir ters. İlmeklerimi ördüm. Burgu arasında bir ilmek tersimiz var, ters örüyorum. Şimdi ikinci burguyu yapacağım. İkinci üçlü ilmek önden gelecek şekilde bir ters, bir düz, bir ters ilmeğim. İlk üçlü ilmeğim de şöyle arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyorum. Bu şekilde. Sonra ilmeklerin hepsini sol şişime alıp tekrardan bir ters, bir düz, bir ters, tekrardan bir ters, bir düz, bir ters olacak şekilde ördüm. İkinci burgumuzu da yaptık. Bakın, şeklimiz bu defa ortaya çıktı. Daha net belli oldu. İkinci şişimdeyim. Hemen burgu arası için bir ilmek tersimi örüyorum. Üçüncü burgumu yapacağım. Aynı şekilde ikinci üçlü ilmek önden gelecek şekilde, ilk üçlü ilmek de arkadan gelecek şekilde şöyle yer değiştiriyorum. İlmeklerin hepsini sol şişime aldım. Gördüğüm gibi öreceğim. Bir ters, bir düz, bir ters, tekrardan bir ters, bir düz, bir ters. Burgu arasına yine bir ilmek ters örüyorum. Sonuncu burgumu yapacağım. Son 6 ilmeğim kaldı. Bu ikinci üçlü ilmeğimi sağ şişime aldım. İlk üçlü ilmeğimle şöyle yer değiştiriyorum yine. Hepsini sırayla sol şişime takıp gördüğüm gibi örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, tekrardan bir ters, bir düz ve bir ters. Burgumu yaptım. Evet hanımlar, ikinci burgumuzu da yapmış olduk. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımızı ördük hanımlar. Yine aynı işleme devam edeceğiz. 7 sıra boyunca ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. İlk sırasını yine birlikte yapalım, kafanız karışmasın. Kenardaki bir ilmeğim ters. Şimdi burgularımın ilmeklerini öreceğim. Bir ters, bir düz, bir ters, tekrardan bir ters, bir düz, bir ters. İlk burgumun ilmeklerini ördüm, ortaya bir ters örüyorum. İkinci burgumun ilmeklerindeyim. Bir ters, bir düz, bir ters, tekrar bir ters, bir düz, bir ters. İkinci burgumun ilmeklerini de ördüm.
İkinci şişimdeyim. Burgu arasında bir ilmek tersimiz var. Üçüncü burgumun ilmeklerinde yine gördüğüm gibi örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir ters, bir düz, bir ters. Araya yine bir ilmek ters ördüm. Sonuncu burgumun ilmeklerindeyim. Bir ters, bir düz, bir ters, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde burgudan sonraki ilk sıramızı örmüş olduk hanımlar. Tabanımızı öreceğiz. Tekrar ön yüzde aynı işlemi yapacağız. 2 sıra olacak. Tekrar devam edeceğiz. 3 sıra, 4 sıra, 5, 6, 7. 7 sıra olduktan sonra bu defa da 3. burgularımızı yapacağız hanımlar. Bakın ben buraya toplamda 1, 2, 3, 4 tane burgu yaptım. Zaten ilk 2 burguyu birlikte yaptık. Toplam bunu 4 burguya tamamlayacağız. Ve 4. burgumuzu yaptıktan sonra hanımlar ilmeklerimizi 7 sıra değil 4 sıra gördüğümüz gibi öreceğiz. Başlangıçta da 4 sıra ilmekleri gördüğümüz gibi örmüştük. Sonuncu burgudan sonra da 4 sıra gördüğümüz gibi öreceğiz. Model burada tamamlanacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu ön bölümünü sizlere anlattığım ölçülerde tamamlayalım. Gelelim hanımlar, sonra beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım, geldim. Toplamda 1, 2, 3, 4 burgumu yaptım. 4. burgudan sonra da ilmekleri gördüğüm gibi 4 sıra ördüm. Şimdi model bölümünü tamamladık. Bu sıramızda ilmeklerimizin hepsini normal düz olarak örüyoruz. Hepsi düz örülüyor. Ters olanlarda, düz olanlarda hepsini düz örüyorum. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi diğer 3 şişteki ilmekleri de düz örelim. Tekrar bu ilk şişimizde buluşalım. Evet, ilmeklerimi düz ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bu sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Ben patiğimin şu bilek kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimdeyim. Bu bilek kenarındaki ilk 8 haroşa ilmeğimi yine düz öreceğim. 5 oldu. 6, 7, 8. Devamındaki ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz örmeye devam ediyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Sonra geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmekleri ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamız haroşa olarak örülüyor. Hanımlar, patiğimin arka bölümünde ilmekleri şöyle alıyorum. Bakın, ipim altta, şişim üstte. Şöyle. Ön bölümleri yaparken yani şöyle alıyordum. Şişim alt, ipim üstte, böyle alıyordum. Arkada ilmekleri böyle farklı almamın sebebi şu: arka yüzde ters örgü örerken ilmek yönüm düzgün düşüyor. Sizin örgünüz nasıl düşüyorsa o şekilde örebilirsiniz. Evet. Şimdi tekrar ilk şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığım şişimiz. Buradaki ilmekleri de düz örüyorum. Bakın, son 8 ilmeğim haroşa. Bunu normal düz öreceğim yine. Arka yüzde de bu haroşaları düz öreceğim. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar geldik. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğim ile birlikte toplamda 8 adet haroşa ilmeğimi düz örüyorum hanımlar. Bu şekilde 8 ilmeğimizi düz ördüm. Bakın, ön yüze bir diş haroşamız düştü. Devamındaki ilmeklerimizi de arka yüzde olduğumuz için ters olarak örüyoruz hanımlar. Bir diğer şişime geçiyorum. Yine burada da ilmeklerimi ters örüyorum.
Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Sizler haroşayı örgünüzün hem ön hem arka yüzünde ters örgü örerek de elde edebilirsiniz. Evet, son şişime geldim. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Sadece bilek kenarındaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Bu haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Bilek ayrımına yine geldik. Tekrar geri dönüyorum. Bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz çünkü yeniden ön yüzde bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 adet haroşa ilmeğim düz örülüyor. Devamındaki ilmeklerde yine ön yüzdeyiz. Düz örülecek. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Arka yüzde ters, ön yüzde düz örgü öreceğiz. Bakın buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben patiğimin şu kenar bölümüne toplamda 15 diş yani 15 sıra haroşa ördüm. Bu benim elimin ölçülerine göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin hanımlar. Arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Kaç numara yapacak olursanız olun ayağınıza ölçerek yaparsanız patik tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim, ardından birlikte topuk bölümünde buluşalım. Evet hanımlar, ben patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın bu bölüm genişledi. 4 şişteki ilmeklerim şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Patiğimizin bu topuk bölümünde kenardaki 8 haroşa ilmeğimiz yine haroşa olarak örülüyor. Model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini bir kesiyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık zaten. Topuğumuz için ortaya bakıyorum. 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesimden sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 8 ilmeğime geldim hanımlar. Haroşalarımı düz örüyorum. Evet, tekrar geri döndük. Ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmekte kesimimi yapacağım. 8 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Yine düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 9. ilmeğim 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini bir kesiyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmek vardı. Şimdi 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Kesim yaptıktan sonra tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 ilmek örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu bu 6 ilmek bitene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, topuğumuzu ördüm ve geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 24 ilmeğimiz kaldı. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Şimdi tığ ile kesimimi yapacağım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini bir topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor.
Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitiyor ve her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de keselim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı şişlerimde. Önce benden taraftaki, sonra da diğer şişimdeki ilmeklerimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü bir topluyorum. 2 tane de zincir çektim. İpimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Arka ilmek aralarına girerek şöyle zincir tekniğiyle tekrar düğümlüyorum. Daha sağlam olsun diye. İpimizin ucunu gizliyoruz bu şekilde. Evet, patiğimizi tamamladık hanımlar. Bakın, topuğumuz şöyle. Gizli kesim ayağı giyince şöyle duruyor. Tek taraflı kesim. Çok temiz bir görüntüsü oluyor bu tarz topukların. Evet, patiğimiz böyleydi hanımlar. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Bir de modelimizin ayaktaki duruşuna bakalım. Çok güzel, çok şık, zarif bir patik oldu hanımlar. Hem çeyiz için uygun, hem yapması zevkli. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Buyurun. Patiğimizin mankendeki duruşu da bu şekilde. Gördüğünüz üzere çok şık, çok zarif bir model. Evet hanımlar. Yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.